Herkese merhabalar. Among Creators'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Alperen. RETA'da mimar ve aynı zamanda sinematik görselleştirme üzerine çalışıyorum. Sinemadan bahsetmek gerekirse, sinema aslında çok diğer sanat dallarına kıyasladığımızda çok köklü olmayan ama aslında bir o kadar da insanları etkileyen bir sanat dalı diyebiliriz. Mimarlıksa insanlık var olduğundan beri devam eden ve aslında var olmaya devam ettikçe de ilerleyecek bir zanaat ve sanat dalının birleşimi diyebiliriz. Sinema bana şunu hissettiriyor. En baştan başlamak gerekirse okuduğum liseden itibaren, üniversitede de devam ettiğim sinema, film izleme kültürü, dizi izleme kültüründen başlayıp daha sonrasında bunun biraz daha içerisine dalarak öğrendiğim bir alan diyebilirim. Tabii ki burada büyük üstadlarla bir kıyaslama yapmak doğru olmaz. Ben sonuç olarak asıl eğitimimi mimarlık üzerine almış bir insanım. Ama mimarlık eğitimi alırken de bir yandan sinema üzerine okumalar yaptım. Hatta bir dönem tabiri caizse kütüphanede sinema ve film üzerine olan bölümde yatıp kalktığım bir dal olarak söyleyebilirim. Ve ben bunu mimarlık eğitimimde bu bilgi birikimini mimarlık eğitiminde çok kullandım. Ve hatta devamında şu anki bulunduğum konuma kadar evrildi. Eğitimimde sadece mimari görselleştirmede sinematik çekim alanları, sinematik katlar diyebiliriz buna. O alanlarda kullanırken bu bilgiyi, devamında daha çok şey öğrendikçe elbette bunu sinematik görselleştirme, hatta mimariyle sinematik film üretimini birleştirdiğim bir noktada bulunduğumu söyleyebilirim şu anda. Tabii ki videoda sinema ve mimarlıktan böyle ayrı ayrı bahsetmişken bu ikisinin ortak özelliklerinden bahsetmemek olmaz. Sinema ve mimarlık pek çok noktada ortak özelliklere sahip. Bunlardan ilki, hatta en önemlilerinden bir tanesi mekansal nitelikli mekan üretimi diyebiliriz. Mimarlık olarak, yani mimarlık mesleği olarak aslında nitelikli mekan üretmek bizim en büyük çabalarımızdan bir tanesi. Tabii ki sinemada bu en büyük çaba olmayabiliyor. Onun öncesinde hikaye anlatımı vesaire daha öncelikli bir noktada olabiliyor ama iyi yönetmenlere, iyi senaryolara baktığımızda ve bize bunu aktarış biçimlerine baktığımızda kompozisyon, mekansal zenginlik, prodüksiyonun iyi kurgulanmış olması vesaire gibi elementler birleşip mimarlıkta ortak noktaları çıkarmaya başlıyor. Nitelikli mekan dediğim tabii ki bu çok fazla mekan üretimi ya da büyük küçük mekanlardan bahsetmiyorum. Hikayeyi doğru anlatacak, bazen çok alçak gönüllü, bazense çok karmaşık mekanlar olabilir bu. İşte bu noktada bunun doğru kullanımı devreye giriyor ve aynı şekilde mimarlıkta da bu aynı noktada bulunuyor, aynı pozisyonda bulunuyor. Her zaman bir mimari çözümlemede yalın, sakin, alçak gönüllü mekanlar üretilmek zorunda değil. Bunu doğru kullanabildiğimiz takdirde aslında tamamen nitelikli bir eser oluşturmuş oluyoruz. Diğer bir konuysa kullanılan elementlerin, bu sinemada prodüksiyon olabilir. Mimaride ise aslında bu en ufak detay olabiliyor. Teknik bir bilgi vermek gerekirse süpürgelik olabilir, malzeme seçimi olabilir, herhangi bir yapısal sistem olabilir. Bunların hepsi birer görünmez detay olarak gözükse de aslında ana eseri taşıyan olaylar. Sinemadaysa bu hikayeyi anlatmak için kullanılan prodüksiyonla eşdeğer gibi hissediyoruz. Diğer bir noktaysa hikaye anlatımı. Bunun bir tık ilerisi sunuşa denk geliyor. Hikaye anlatımı zaten sinematografinin yegane amaçlarından bir tanesi. Düzgün bir senaryo, düzgün bir hikayesi olmayan filmleri biz aslında genellikle beğenmiyoruz. Bunun anlatış biçimi farklı olabilir ya da aynı olabilir. Mimaride ise bu hikaye aslında mekanlar arasındaki akıştan başlıyor diyebiliriz. Pek çok dediğim gibi element var bunun içerisinde. Örnek vermek gerekirse hepimizin bildiği, çoğumuzun bildiği, belki bilmeyenler vardır aramızda, ünlü yönetmen Christopher Nolan diyebiliriz. Christopher Nolan filmlerinde her zaman sıra dışı etkenler olmuştur. En başta mekanlardan bahsettiğimiz için mekanların zengin olduğu bir filminden bahsedeyim. Inception, Türkçesini tam olarak bilmiyorum ama Inception filminde zaten rüyalardan rüyalara geçtikçe mekanların nasıl değiştiğini ve o hikayeyi anlatmada nasıl desteklediğini fark edebiliyoruz. Hatta meşhur bir sahne vardır. Bütün şehrin ikiye katlandığı, o rüyadaki
imkansızlıkların nasıl imkanlı olabileceğini anlattığı bir bölüm vardır. Bu aslında mimari ve sinemanın ne kadar benzediğini ve ne kadar iç içe girebildiğinin ana göstergelerinden bir tanesi. Bir diğer örnekse Bela Tar'dan geliyor. The Horse of Turin olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O filmin ilk 5 dakikasında sadece tek bir açıdan, hatta tek bir kamera kullanılarak bir at ve sahibine bakıyoruz. O noktada bize öyle duygular işliyor ki biz o at sayesinde varoluşla ilgili sorular sormaya başlıyoruz. Sorgulamalar yapmaya başlıyoruz. Aslında mimarlıktaki bunun benzer bir ögesi de tek bir mekanda yaşadığımız depresyon olabilir, mutlu duygular olabilir gibi duyguları aynı mekanda yaşayabilmemiz ve aslında bunun mimarların, o eseri yapan mimarların bunu düşünerek yapıyor olması bu benzerliği sağlıyor. Genel olarak toplamak gerekirse videonun sonuna geldiğimizde pek çok meslekte, sanat dalında olduğu gibi müzisyenlik olabilir, film yönetmenliği, senaryo yazarlığı, bunun içerisinde belki de aşçılık olabilir, mimarlık da buna dahil. Sunuşun ne kadar önemli olduğunu görmeye başlıyoruz. Ben de bu şekilde sinematografinin mimarlıkla benzer olan yanlarını harmanlayıp mimari sunuş tekniklerine yeni olmasa da farklı bir bakış açısıyla bakmayı tercih ediyorum. Genel olarak da topladığımıza göre Reta House'un bir sonraki Among Creators bölümünde görüşmek üzere.